Merhabalar, ben Cloud. Hikayem Sisik hapishanesinde başlamıştı. İşlemediğim bir cinayet yüzünden mahkum edilmiş ve ceza olarak hapishanede ağır işçilik yapmaktaydım. You with the hammer? We need to perform a work detail out near Tumbleweed. Come on, get in. Aylardır çalıştırılmak için oradan oraya transfer ediliyordum ve idam kararı her an çıkabileceği için yarını göreceğimden bile emin değildim. Yani anlayacağınız artık umutlar benim için tükenmişti. Good day, gentlemen. Oh, don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Let them out. You all run away, aside from you. Hayda. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Come along. Her şey bitti derken kader yüzüme gülmüş ve her şeye yeniden başlama fırsatı bulmuştum. Anladığım kadarıyla adam beni patronuyla görüştürüp bana bir iş teklifinde bulunacak. Fakat bunlar kimdir, neyin nesidir hala bilmiyorum. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. 6 months at Sisika Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not commit. You still seem strong, though. Adam benimle ilgili her şeyi biliyor ve büyük ihtimal beni kaçırmayı aylar öncesinden planlamış. Fakat aklımda hala büyük bir soru işareti var. Neden ben? Galiba yakında öğreneceğim. Bay Horley ile uzun bir yolculuğun ardından çadırların olduğu bir yere vardık. Ve burada Bay Horley'in patronu Bayan Leclerc beni karşıladı. Burada Bayan Leclerc bana her şeyi anlatacağını fakat önce bir soluklanmam gerektiğini söyledi. Ve bana çadır ile giymem için birkaç kıyafet verdi. De bu nasıl kıyafet dağısına benzedik ya tam. Giyindikten sonra Bayan Leclerc ile tekrardan konuştuk. Ve burada tüm taşlar yerine oturdu. Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out and kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. You're the only other victims of their lives still alive. You walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Yani kısaca Bayan Leclerc'in kocasını öldürenler suçu bana yıkıp beni içeri atanlarmış. Ve bu yüzden de Bayan Leclerc beni kaçırmış ve şu an benden yardım istiyor. Tabi istiyor derken kabul etmek zorundayım. Yoksa paşa paşa hapse geri döneceğim. Neyse, bu konuşmanın ardından Bayan Leclerc kocasını öldürenlerin fotoğraflarını teker teker bana verdi. Jeremiah Shaw, kocasının mallarına çöken herif. Amos Lansing, cinayeti düzenleyenlerden biri. Bu da karısı Grace Lansing. Ve son olarak tetiği çeken Teddy Brown. Yani intikam almam gerekenler bu 4 kişi. Evet, artık Bayan Leclerc için çalışıyordum. Ve ilk görevim için en yakındaki istasyona gitmem istendi. İstasyona geldiğimde ilk görevimi aldım. Ve at arabalarını çalan bir çeteye saldırmak üzere yola koyuldum. Belki üstümde kıyafet yok, ancak yüreğimiz bize yeter. İleriden bir duman geliyor. Kampları burada olabilir. Haydutların kampını bulmayı başardım. Ve gördüğüm kadarıyla şu an kampta 2 kişi var. Ancak sayı artabilir, şu an tam göremiyoruz dumandan dolayı. Çok fazla mermim de kalmadı. Ve haritadan da gördüğüm üzere şu an en az 5 kişi var kampta. Beklediğimden kolay bir şekilde kampı temizledim. Devamında biraz para bulurum diye cesetleri yağmalamaya başladım. Ve ne var ne yok diye kampa da bir bakayım dedim ve karşıma bir haydut daha çıktı. Here, take this. It's a map. Just be kind. Don't kill me, please. Bu çocuğum, ben bunlardan değilim ha. Haydut bana bir hazine haritası vermişti. Ve lokasyon bana çok uzak olmadığından hemen hazinenin olduğu yere gittim. Ve geldiğimde hazine sandığından yetenek kartı, altın bilezik, platin kolye gibi şeyler çıktı. Ve bu sırada da 2. seviye oldum. Sandıktan çıkan yetenek kartı sayesinde yeni bir özellik alabiliyordum. Ve karşımda 3 seçenek vardı. Deday özelliğin aktifken hedefleri seçebilirsin. Ve seçtiğin tüm hedefleri sıktıktan sonra vurabilirsin. Yani bu bildiğimiz normal oyundaki Deday ile aynı. O yüzden bunu alacağım. Böylece ilk görevimi tamamladım. Ve hazineyi aldıktan sonra diğer görevim için at hırsızı Clay Davis'in yanına gittim. Tabi artık bu aşamadan sonra ana görevleri tek yapamıyorum. O yüzden mecbur oyuncu arayacağız. Yanımıza Christian Bale geldi.
Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. Listen, I heard you wanted to earn some money. So, there's a gang of ne'er-do-well. They're out at Raskeller Fork with a bunch of horses they stole from me. Well, that's a lie, but they stole them off a fella I was gonna steal them off of. Maybe you could get them for me. Böylece yeni görevim at hırsızı bir çeteden at çalıp bir diğer at hırsızına teslim etmek oldu. Ve dostumla yola koyularak ahırı basmaya gittik. Agamla beraber hızlıca ahırı temizlemiştik ve atları da çaldıktan sonra kaçmaya başladık, fakat dönüş yolu pek güvenli olmayacaktı. Atları sağ salim bir şekilde teslim ettikten sonra Clay bana Bay Cripps diye bir adamı kampta görmem gerektiğini söyledi. Ve devamında da bana kıyak geçerek çaldığım atı bana hediye etti. Eyvallah kral. Bu adam oradan oynuyor. Böylece yeni sigortalı bir atım olmuştu. Şaka değil ha, harbiden sigortası var. Atın ismi de Roach olsun. Şöyle bir tane de eğer aldık mı 0 kilometrede pürüzsüz yola hazır. De! Atı aldıktan sonra yeni görevim için atımla Bay Cripps'in yanına gittim. Geldiğimde oldukça şaşırdım çünkü herif Bay Horley'in emriyle bana özel bir kamp hazırlamıştı. Adamsın lan. Konuşmamızda Bay Cripps genel olarak kampı tanıttı. Ve ayrıca yeni görevim için Blackwater'a gidip Bay Horley ile görüşmem gerektiğini söyledi. Böylece Blackwater'a giderek Bay Horley ve yanındaki hafif çatlak olan Jones ile görüştüm. Şu anki amacımız Leclerc'in kocasını vuran Teddy Brown'u bulmaktı. Fakat yerini bilmediğimizden bir strateji geliştirmeliydik. Ve burada Jones çok mantıklı bir fikir sunarak benim şeriflere yardım etmemi, karşılığında da Teddy Brown hakkında bilgi almamı önerdi. Böylece Tumbleweed, Blackwater ve Valentine şeriflerine yardım etmek üzere görevlendirildim. İlk hedefim Blackwater şerifi ve görevde yanıma 2 tane güzel hanımefendi geldi. Merhabalar. Lan yürü git. Oh, look, guests. Are you a moron, partner? Well, you can't be any worse than us. Because this idiot just let the most notorious con man in the whole goddamn state walk clean out of a cell, clean out, and not a shot fired. Now, you get him back for us. We'll happily pay you. As I figure, he's headed on down to Pike's Basin, so you go down the canyon and you get him, and I'm gonna beat this poor dumb bastard with a stick. Üzüldüm lan adama. Neyse görevi almıştık ve agalarla beraber atlara binerek vadiye indik. Bizimkilerle beraber vadiyi hızlıca temizlemiştik ve hedefimiz olan adamı da yakalayarak bağladık. Fakat bu sırada destek birlikleri etrafımızı sarıyordu ve bu çemberi kırmamız lazımdı. Çemberi kırmayı başarmıştık ve geriye sadece adamı teslim etmek kalmıştı. Fakat herif yolun ortasında "beni bırakın, ben değiştim, para veririm" tarzı şeyler söyleyerek bize yalvarmaya başladı. Ve burada takımca bir seçim yapmamız gerekiyordu. Ya adamı salacaktık ya da adalete teslim edecektik. Ben teslim etmekten yanaydım ve takımdakiler de aynı şekilde düşünüyordu. Bu yüzden tekrardan yola koyularak adamı adalete teslim ettik. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? O kimdi lan? Oğlum ikizim vardı lan daha demin yanımda. Geldi, baktı ve terk etti beni. Böylece Blackwater'daki görevim bitmişti ve sırada Valentine şerifine yardım etmek vardı. Fakat atımın enerjisi bayağı azaldığı için önce bir kasabada durup atıma mama almaya gittim. Atıma şöyle güzel mısır alayım. Sabaha kadar koşsun rahat rahat. Mama aldıktan sonra artık yola çıkmaya hazırdım. Ama tam bu sırada tabeladaki bazı ilanlar dikkatimi çekti. I thought you said they'd be here. That's what I thought. Is this them? Oh, there they are in the wagon. You all looking for the Twin Rocks gang? I got them for you. In the back. Count them up. They're all there. God damn. There's only 9. I counted them twice. There was 10 when I pulled up. I know you're hiding out there. You got 10 seconds to turn yourself in. 3. No. 2. No, please. 1. Please, no. There's your 10.
Kelle avcılığı. Kadın gözümün önünde 10 tane çete üyesini yakalayıp getirmiş ve üstüne de bayağı bir para almıştı. Tabi yasa olarak bu işi yapmak için lisansa ihtiyaç var. Ve şu anlık buna maalesef param yetmiyor. Ama ileride kelle avcılığı benim için iyi bir gelir kapısı olabilir. Ne de olsa şu anda çok farklı bir şey yapmıyorum. Neyse şu anki görevime odaklanmalıydım. Ve Valentine Şerif'ine yardım etmek için dağ başında bir eve geldim. What are you gonna do about it, Sheriff? About what? My stolen property. Ain't much I can do about it. I ain't got the manpower to go after Bob Crawfish. Now without more support and funding. Will you go for me? Get me Bob Crawfish and his closest associates by any means necessary. No, not by any means necessary. Kill nobody. Ain't nobody convicted of nothing. Get them and bring them to me, and you will be handsomely paid. Bu Şerif'e değil de daha çok bu adama yardım oldu ama neyse. Bir kamp baskın daha yapacağız. They won't hold them. Damn that Arnsdale. Come on, let's go. Hırsızlardan birini yakalamıştım. Agam da hemen karşımda diğer hırsız yakaladı. Ve böylece herifleri bağlayarak adamın istediği yere götürdük. Put him on the tracks. Let me go. Salak herif şeye atacaktı. Adam hırsızları tren rayında sorguladıktan sonra çalınan eşyasının yerini öğrendi. Ve sonrasında da bize paramızı vererek adamları rayda öylece bırakmamızı emretti. Burada kurtarmayı seçebilirdik ama vallahi uğraşasım gelmedi benim. O yüzden herifleri öylece bıraktık. Lan! İkizim geri geldi. Görevden sonra geriye sadece Tumbleweed Şerif'ine yardım etmek kalmıştı. Ve bu yüzden ta haritanın öbür ucuna at sürerek Tumbleweed hapishanesine gittim. Yanıma da 3 tane taşlı herif geldi bu görev için. Ulan şu ekipte benim sırtışa baksana Allah aşkına. Şuraya bak. Please, you got to help me. I can't help you, mister. That's way out of my jurisdiction. She's my wife. They'll do terrible things to her. You got to help me. Maybe these people can help you. Ya biz de şerifler dışında herkesin işini yaptık ha. Will you help? I'll pay handsomely. Wonderful. Kısaca adamın karısını kanun kaçakları kaçırmış ve ikiz kayaların oraya götürmüş. Normalde böyle bir şey pek olmaz ama adam zengin birine benziyor herhalde ondan. Neyse adamın söylediği lokasyona doğru yola koyulduk. Ve bayağı kale gibi bir karargaha baskın attık. He sent you, didn't he? He sent you. Well, I'm not coming. I can't go back to him. Hayda. Leave us be. Look, I'll give you all we have. It ain't much, but it's something. Just help us escape from here. Come on, please. I'm not going back. Come on, folks. Have a heart. Please. Hayda o yaşlı herif kızı zorla almaya çalışıyor. Bir de bizi kullanmış ya. Bence yardım edelim beyler. Cık, öldürmeyelim. I'm not kidnapped. Can't you see? I think they're gonna help us. Oh, thank you. Wagon's outside. Money there, too. He will have sent men to watch you people. They'll know you're trying to help us. Then we best be quick. Kral pardon valla. Adamlar anama bacıma sövüyordur ya. Evet haydutları temizlemeyi başarmış ve çifti kurtarmıştık. Ve böylece büyük bir aşk hikayesine de yardım etmiş olduk. Cliff, isn't it also romantic? Adam acaba yanlış bir karar mı verdim diye düşündü daha demin. Bu görevin de bitmesiyle bölgedeki tüm şeriflere yardım etmiş ve ismimi temize çıkarmıştım. Fakat durumu bildirmek üzere Bay Horley'in yanına gittiğimde Horley bana görevlerin daha bitmediğini, Mareşal Davis'e yardım etmem gerektiğini söyledi. Emir kuluyuz o yüzden hemen yola çıkayım dedim. Fakat artık üstümdeki bu boktan kıyafet beni çok rahatsız etmeye başlamıştı. Yani o kadar şeriflerle, makam sahibi insanlarla görüşüyoruz. Artık bence üstümüzü değiştirme vakti geldi. Yani şu an tipimiz çiftçi gibi ama çiftçinin de en fakiri gibi yani. O yüzden göreve başlamadan önce Blackwater'daki terziye gideceğim. Şu an $108 var. Herhalde bir çok böyle şatafatlı olmasa da güzel bir şeyler çekeriz ya. A few moments later. Oha! Abi enflasyon kombin alamıyoruz o yüzden... Kombine param yetmediği için giysileri üstüme teker teker almaya karar verdim. Ve elimdeki paranın hepsini harcadıktan sonra şöyle bir kombinimiz oldu.
Vay. Tam kutu gibi üstüne oturdu kardeş. Bu arada şu an canımız ve staminamız da bayağı düştü. Fakat yemek alacak paramız yok ve yemeğimiz de yok. Neyse, şık ama aç bir şekilde göreve gidelim artık. Yapacak bir şey yok. Evet, takım arkadaşlarımız geldi. Artık ben de çaktırmıyorum. So you're Horley's proteges, huh? Tom Davies, U.S. Marshal. Been sent on a trail of a band of killers. Alfredo Montez killed a family up near Thieves Landing. Did some unspeakable things. He's wanted in 4 states and 2 countries. I think he's holed up near Manzanita Post. You take a ride with me to take a look? All right, then. Let's go. Get your horses. Ana, beni yalnız bıraktılar lan. Bunlar manita olmasın ya. Aha, bıraktı onu. Ah lan. Bir sürü at sürdükten sonra Lee adlı bir herifin evine geldik. Bu adam aradığımız herif Alfredo Montez'in saklandığı yeri biliyordu. Ve bize adamı bulmamızda yardım edecekti. Fakat deliller yetersiz olduğu için Mareşal bizle gelemiyordu. Yani aslında biz 4'ümüz Mareşal'in pis işini yapacaktık. Böylece Lee ile beraber yola koyulduk. Ve yolda bize saldıran çete üyelerini saf dışı bıraktıktan sonra Montez'in saklandığı yere geldik. Böylece Montez ile çetesini yok etmiştik ve öldürdüğümüze dair kanıt toplamak için Lee Montez'in cesedinden ufak bir parça aldı ve böylece bu parçayı Mareshal'e göstermek üzere geri döndük. How do you get on? Just fine. Here's his head. Oh, well, this should show folks that we're willing to bring law and order any way we can. But this ain't Montez. At least it ain't Alfredo Montez. That's his brother. Maybe up in Van Horn if you have any chance. My next lead is that maybe Alfredo Montez will be there. Yanlış adamı öldürmüştük. Yani Alfredo Montez hala dışarıdaydı. O yüzden yeni ipucu için Mareshal'in yanına tekrardan gidecektim. Ananı avradı. Son görevle beraber $65 kazanmıştım. Ve Mareshal'in yanına gitmeden önce bu parayla hem tıraş olacak hem de yemek alacaktım. Böylece marketten kendime sağlıklı şeyler aldıktan sonra berbere gittim ve... Nasıl olmuş? Çok güzel abi. Çok güzel. Eline koluna sağlık abi. Eline koluna sağlık. Böylece yeni stilimle beraber Mareshal'in yanına gittim. Ve geçen görevdeki korsana benzeyen eleman yine geldi. Mareshal'in dediğine göre Montez ya Van Horn kasabasındaydı ya da yakınlarda bir kamptaydı. Ve bu yüzden Mareshal bölünüp 2 yere de baskın atmamızı istiyordu. O yüzden takımdaki diğer 2 kişi Van Horn'a gitti. Ben ise tek başıma kampı bastım. Böylece kamptaki herkesi temizlemiştim. Fakat Montez kampta değildi. O yüzden onun yerine Montez'in teğmenini öldürmüştüm. Mareshal'e döndüğümde ise diğerleri de gelmişti. Fakat Montez konvoyuyla kaçmayı başarmıştı. Bu yüzden artık Mareshal Tom da bizle gelmeye karar verdi. Ve hep beraber Montez'in karavanına saldırdık. Uzun kovalamacıların ardından en nihayetinde Montez'i yakalamıştım. Ve adamı bağladıktan sonra Mareshal'e teslim ederek tam $80 ödül aldım. Aynı zamanda da 9 level olmuştum. Böylece bölgedeki federallerle işim bitmişti. Ve oyun burada diyaloglarda söylemese de bu görevlerden sonra Bayan Leclerc için aradığımız Teddy Brown'un nerede olduğunu öğrenmiştik. Bu yüzden Mareshal görevinden sonra Bayan Leclerc'in kampına gittim. Ve artık herifin yerini bildiğimiz için Bay Orley ile beraber saldırmak üzere yola çıktık. Teddy Brown bayağı surları olan bir kalede saklanıyordu. Ve bu yüzden saldırmadan önce Bay Orley bize zırh verdi. Evet, bayağı metal kaplı zırhla surları olan bir kaleye saldıracağız. Bannerlord'a döndü bile oyun.
God damn you! God damn you, Teddy Brown! Hello, Mrs. Leclerc. Who killed my husband? Who killed my husband? Your husband? That little milksop? I did kill him. And he was begging for his life. Pathetic, really. Who put you up to it? Who? Lady, that's none of your damn business. That's 1 down, 3 to go. Mr. Horley, pay our friends for their service. Böylece Bayan Leclerc kocasını vuran tetikçiden intikam almıştı. Ve hatırlarsanız hedefimiz olan 4 kişiden geriye 3 kişi kaldı. Yani daha Bayan Leclerc için çalışmaya devam edecektim. Evet, görevle beraber neredeyse 300 dolarımız oldu. Ve bence artık bir silah alma vakti. Zaten başka neye harcayacağız ki parayı yani. Bu yüzden kötü durumda olan tabancamı değiştirmek istedim. Ve elimdeki parayla kendime Navy Revolver aldım. Ve silahın durumu iyiyken isabet oranıyla hasarı bayağı bir yüksekti. Silahı aldıktan sonra ise sıra atıma gelmişti. Ve Valentine'daki ağıra giderek atıma da güzel bir temizlik yaptırdım ve bakımdan sonra Roach'un hızı 2 kat arttı. Böylece artık hazırdım ve hız kesmeden intikam almak için Bayan Leclerc'in yanına gittim. I'm so glad you came. Suddenly, shortly after we killed his brother-in-law, Amos Lansing wants to talk. Which is why we need you. You're to help keep Mrs. Leclerc protected during the meeting at Blackwater. I shouldn't imagine they would kill us in broad daylight, but you never know. I never imagined they'd kill my husband. Anyway, friends, shall we go? Böylece Bayan Leclerc'i görüşmesinde korumak için görevlendirildik ve görüşmenin olduğu Blackwater kasabasına gittik. Diğerleri çatıda saklandı. Ben Bayan Leclerc'i koruyacağım. Bu onur bana ait. Jessica! How lovely to see you. Oh, Jessica, I miss Philip every day. It's awful what happened to him. You, your wife, or your business partner, at least one of you did, and your brother-in-law. But he's dead. Well, he was a bad man. I'm glad he was killed. Sure. Cleans up your mess, doesn't it? You thief! You murderous thief! Madam Leclerc, I will ask you to watch your manners. I have good standing in this town. Oh, you do you? I am a man of impeccable morality. Oh, well, then you have little to fear of death. You god-awful swine! Oy! Polat Alemdar tarzı. Böylece Blackwater'daki çatışmayı kazanmıştık. Fakat destek birlikleri yoldaydı. O yüzden Bayan Leclerc'i hızlıca kaçırmamız gerekiyordu. Ben arabayı kullanırken takım arkadaşlarım bizi korudu. Ne yapıyorsunuz? Ve böylece çatışmadan sağ salim kaçmayı başardık. I'll take it from here. That little plot is over, and my husband has been avenged. My friends, my true friends, I owe you more than words can say. Thank you. And should our paths cross again, and well, I'm sure they may. But right now, I need to make myself scarce. My poor husband, he deserves so much better than this, but this is what he got. This is what we all got. Drive on, Mr. Horley. Ve evet, böylece Red Dead Online'ın ana hikayesi bitmiş ve Bayan Leclerc kocasının intikamını almıştı. Tabi kalan 2 kişiyi öldürmedik. Hikayeyi burada bitirmiş Rockstar. Yapacak bir şey yok. Şu an neredeyse 12 level'ım ve 400'e yakın dolarım, 4 tane de altınım var. Şimdi ana hikayeden sonra biraz oyuna bakayım dedim ne var ne yok diye. Buradan rol seçebiliyormuşuz. Ve bu gördüğünüz Moonshiner rolünü alırsam yeni sinematik ana hikaye görevleri açılıyormuş. Ve burada atölye falan da açabiliyormuşuz. Şu an bu rolü açmak için 5 altına ihtiyacım var. Bende 4 tane var zaten. O yüzden hızlıca bir altın kasacağım. Tabii ben online'ın biraz yabancısı olduğum için bu altını nasıl kasabilirim diye de baktım. Ve burada en hızlı yolun hazine haritası olduğunu gördüm. O yüzden şimdi posta ofisine gidip bende birikmiş olan haritaları alacağım. Ve oradaki haritalarla hazine avına çıkacağım. Bakalım hazine haritamız var mı? Aha, bir tane bulduk. Evet, hazine bize çok uzak olmayan bir yerde. Bunu hızlıca yapabiliriz. A few moments later. Nerede bu kodumun hazinesi ya? 2000 years later. Yani burası da güzel bir hazine yeri de galiba yok yani, etrafa bakıyorum bir şey bulamıyorum. Ne oluyor lan? Oğlum bunlar ne?
Lan defansif moddayım ben. Nasıl vuruyor? Ben bu oyunu hiç anlamadım ya. Oğlum neler oluyor? Ananı. Abi hileci mi bu? Bu oyun hilesi böyle mi oluyor? Şaka yapıyorsun ya. Yani buna mı denk geldik? Bak bak ne oluyor bak. Bak yaktı adam beni bak. Ya bir hazine alalım dedik bak. Nasıl kurtulacağız buradan? Ha, şöyle herhalde lobi değiştirmem lazım. Uzun uğraşlar sonucu hazineyi bulamadım. Yine hileci falan da geldi, o yüzden artık pes ediyorum. Altını başka şekilde alacağım. Altın kasmak için Call to Arms adlı bir şey varmış, onu yapacağım. Bayağı bildiğiniz bir kasabaya gidiyoruz ve Plant and Zombies tek gibi dalga dalga düşman geliyor. Biz de kasabayı savunuyoruz. Bu oyunla birazcık altın kastım ve altınımı 4.69'a çıkardım. Devamında da üstümü değiştirerek günlük görevlerden birini tamamlayıp 0.10 altın aldım. Sonrasında ise haritada Stranger ikonlu görev alabileceğimiz kişiler varmış. Bunlardan birine gittim ve herif benden bir karavana saldırmamı istedi. Ben de giderken dikkat etmemişim, hiç mermim yok. Karavana bayağı bıçaklarla saldırdım ve bir şekilde mücadeleyi kazanıp karavanı çalarak karavanı adama getirdim ve altınım 4.95'te kaldı maalesef. Bu yüzden artık son bir görev lazımdı ve ben de yine bir Stranger'dan görev alarak bu sefer at çalmak için bir ağrı bastım ve ağırdaki herifleri vurup atı çalarak en sonunda 5 altına ulaşmıştım. Böylece Moonshiner rolünü açarak yepyeni görevlerinde kilidini açtım ve bundan sonra koca bir vahşi batı beni bekliyordu.